Hünkârım, adamları konuşturduk. İhaneti kim teşvik etmiş? Hünkârım, bunlar Anadolu'dan getirilen askerler değilmiş. Ya kim? Duyun umumiye kolcuları. Hepsi. Hüseyin Paşa Anadolu'dan asker toplamış. Lakin hepsini pusuya düşürüp şehit etmişler. Ve yerlerine geçmişler. Hüseyin Paşa'nın emriyle. Allah rahmet eylesin. Hüseyin Paşa bu işi tek başına çeviremez. Parvus'un seçtiği adamlarmış hepsi. Bu memleketin zararına ne varsa arkasında mutlaka batıdan gelen bir emir vardır evladım. Şaşmadık. Lakin siz şaşıracaksınız. Parvus'un sefaretten çıkarıldığı esnada ustaca yapılmış şemsiye numarasıyla ortadan kaybolması tecrübesiz adamların yapacağı bir tertip değil. Limandaki hareketlenme de öyle. Her ne kadar halk kandırılmış olsa da ajanlar da vardı. Bulalım, Parvus'un kafasına sıkalım hünkârım. Harp esnasında düşmanını yakınında istersin. Hem kurşun sıkacağı vakit siper almak için hem de gerektiğinde kurşun sıkmak için. Murat evladım, biz de biliriz. Bir kurşuna bakar. Lakin Müslümanların eziyet çekmemesi için Parvus'un arkasındakilerin kim olduğunu bilmek ve ona göre savaşmak için şimdilik Parvus'un yaşaması lazım. Bu nedir? Bir vakittir jurnaller gelir. Ne hakkında? Payitahtı saran bir hastalık var evladım. Huzurumuzu bozmak isterler. Yol keserler, haraç keserler. Afyon ticareti yaparlar. Hepsi adi vakalar. Evet, bu sebeple meseleyle alakadar olanlar zaptiyeler. Lakin biz hepsinin birbiriyle alakalı olduğunu düşünürken zaptiye raporları bunun tersini söylüyor. Siz ne düşünürsünüz hünkârım? Ben hepsinin tek bir elden idare edildiğini düşünürüm. Parvus onu sefaretten alacağımızı bilmiyordu. Şemsiyelerin birden açılmasını o tertip etmiş olamaz. Başka birileri daha var işin içinde hünkârım. Çöl tilkisi sana yardım ediyor. Parvus'un payitahta getirdiği ajanları tek tek tespit edip cezalarını verdik. Lakin bunlar başka. Lüzumu nedir hünkârım? Ne yapmak lazım gelir? Evvela Hüseyin Paşa'yı bulacaksın. Sonra da karşımızdaki bu sinsi teşkilatı bertaraf edeceksin. Nasıl yaparsınız? Nasıl böyle fütursuzca davranabilirsiniz? Aklınızı mı yitirdiniz? O katilleri birinin hesap sorması gerekiyordu. Haklısınız. Lakin hesap sorması gereken kişi siz değilsiniz. Haklarında yapılması gereken tahkikat yapılacaktır. Siz de konuştuğumuz gibi yarın sabah erkenden yola çıkacaksınız. Güvenliğiniz için burada daha fazla kalmanızı uygun bulmuyorum. Derhal payitahta döneceksiniz. Ben de çok üzüldüm o kıza abla. Allah annesine sabır versin. Ama Vasfi Paşa da haklı. O eşkıyaların karşısına çıkıp nasıl konuşursun öyle? İyi ki bir şey yapmadılar sana. Vur hadi. Vur. O çocuğu öldürdüğün gibi beni de öldür. Ne yapıyor bu? Sultanı mı öldürecek? Pedro gidelim hadi.
Canına mı susadın sen? Beni öldürme diye yalvarmayacak mısın? Benim damarlarımda mukaddes bir kan akıyor. Senin gibi pis bir katile yalvaracak değilim. Yapma Pedro. Sultanımız gerçekten de görüldüğü kadar korkusuzmuş. Sadece seni deniyordum. Bu kadar kişinin içinde seni öldürecek kadar aptal değilim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz nasıl olsa. Bu ne cüret? Bir sultana nasıl silah doğrultulur? Ahalinin gözünü korkutmuşlar iyice. Aleyhlerine karşı kimse şahit olmaz diye böyle rahatlar. Yakalanıp zindana atılsalar da 2 gün sonra geri çıkıyor. Öyle mi? O zaman ben onları öyle bir çukurun içine atacağım ki kimse çıkartamayacak. Hünkârım, payitahttaki bütün hafiyelerimize haber saldım. Hüseyin Paşa'yı tez vakitte bulacağız inşallah. Ben de bizzat aramaların içinde olacağım. Başka? Başka... Bir de benim sizden bir istirhamım olacak hünkârım. Yanınızda olmaktan, emirlerinizi yerine getirmekten çok memnunum. Lakin vazife bittiğinde eve dönme vakti gelince... Ne demeye getirirsin Murat Efendi? Daha çok vazife mi istersin? Siz nasıl emredersiniz hünkârım. Lakin ben başka bir şey düşünmüştüm. Düşüncelerinize her vakit kıymet vermişimdir. Bu sefer ne düşündünüz? Vakit pek müsait değil. Yapılacak hayli iş var. Ortalıkta hainler kol geziyor, biliyorum. O halde daha fazla uzatmayınız ve derdinizi söyleyiniz. Hünkârım. Hünkârım, ben müsaade ederseniz Ahsen'le evlenmek isterim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evlilik benim sünnetimdir. Allah nezdinde evlilikten daha sevimli ve değerli bir bina inşa edilmemiştir demiştir. Peygamber Efendimizin teşvik ettiği böyle hayırlı bir iş için müsaade edilmez mi? Elbette. Lakin bir şartım var. Ahsen kızımıza karşı vazifelerini yerine getirirken devletimize karşı vazifeni ihmal etmeyeceksin. Etmem hünkârım. Zaten benim ilk mesuliyetim devletime, dinime ve size karşıdır. Ne oldu? Müsaade etmedi mi yoksa hünkârımız? Etti. Lakin bir şartı var. Ne şartı? Senin vazifen devletimiz için çok mühimdir. O sebeple Ahsen kızımız her sabah gün doğmadan evvel kalkıp sana mükellef kahvaltı hazırlamalı dedi. Hünkârımızın şartı mı bu? Lan Firuze. Çekil Firuze. Ben seni korurum. Savunun düşmanlar. Ben Osmanlı Padişahı Abdülkadir. Padişah mı? Tabii. Büyüdüğümde babamın yerine ben padişah olacağım.
Bak, bu da saltanat yüzüğü. Bana saltanat yüzüğü mü aldın? Bu yüzük size çok yakışacak. Neden? Abdülkadir. Nasıl olduğunu merak ettim. Yapma. Ne olur yapma. O kız senin bir damla gözyaşına değmez. Zindanda ona çok ağır sözler söyledim. Kendini suçlama. Firuze hırsının kurbanı oldu. Yaptıklarının cezasını... Ya ben? Ben neyin cezasını çekiyorum anne? Bu acı hiç geçmeyecek. Bitmeyecek gibi. Bir yandan ondan nefret ediyorum. Ama bir yandan gözümün önünde hayali. Bir daha kimseyi bu kadar sevemeyeceğimi biliyorum. Bugüne şükret kardeşim. Bugün babam, annem, Şadiye hepimiz ölebilirdik. Yarın sana olacağını kimse bilmiyor. Bak, dayım ihanetle suçlanıyor. Annemin bizim desteğimize ihtiyacı var. Abinizi düşünüyorsunuz, öyle değil mi? O benim sadece abim değil, en iyi arkadaşımdı. Biz her zaman çok iyi anlaştık. Çocukluğumuzda birlikte oynardık. Hüseyin hiç ayırmazdı beni yanından. Evimizin yakınlarında bir patika vardı. O patikada koşarken ben Hüseyin'in ellerinden tutardım sımsıkı. Bilirdim ki ayağım taşa takılsa o beni tutacak. Elimi hiçbir zaman bırakmayacak. Düşmeme hiçbir zaman izin vermeyecek. Abinizin masum olduğuna mı inanırsınız? Limanda halka ateş açtırdı. Halkımı bana karşı kışkırttı. Biz askerlerin tecrübesiz olduğunu, hata ettiklerini düşündük. Lakin bugün haremime saldırınca askerleri hakikati anladık. Düşman kör nişancıdır. Lakin dost nereden vuracağını çok iyi bilir. Abiniz büyük bir hain. Maalesef Hüseyin Paşa sizin hatıralarınızdaki o masum çocuk değil sultanım. İnsanlar değişiyor. En masum olanı bile kendi çıkarları mevzu bahis olduğu vakit bir canavara dönüşebiliyor. Dost dediğin düşmana, kardeş dediğin kalleşe. Yazık, çok yazık. Selim Paşam. Buyurun. Bak, koy oraya, koy. Ayağına sağlık. Evet, afiyet olsun. Ya Hüseyin Paşa. Haklısın ha.
Beni tuzağa düşürecekti. Hünkârımıza beni kötülemeler. Adam tutup beni takip ettirmeler. Ne oldu Hüseyin Paşa, ne oldu? İşte hünkârımız senin nasıl bir hain olduğunu anladı. Selim Paşa, pastırma da bir harika vallahi. Kesenize bereket. Afiyet olsun paşam. Afiyet olsun. Ne işte. Mahmut Paşa'nın yuvasını yıkmaya çalışırsan, saadetine engel olmak için uğraşırsan sonun böyle olur. Oh olsun. Yuvanızı yıkmak mı? Yani size söylemeyecektim Selim Paşam ama ağzımdan kaçıverdi. Artık siz de biliniz. Bu Hüseyin Paşa peşime bir adam takmış. Bu adam da beni izlemiş. Sonra da beni bir kadının kapısından içeri girerken görmüş. Ne yaptılar ettiler? Türlü feşteklerle Seniha'mı haberdar ettiler. Seniham da ona ihanet ettiğimi zannedip beni kapının önüne koydu. Siz Seniha Sultan'a ihanet mi ediyorsunuz? Aşk olsun Selim Paşa. Hiç öyle şey olur mu? Allah aşkına bu kadardır muhabbet ediyoruz. Beni hiç mi tanımadınız? Hiç öyle şey yapar mıyım ben? Yapmaz mısınız? Yapmam tabii Selim Paşam. Elbette ki yapmam. Doğru. Ben bir kadınla görüştüm. Lakin bu kadın benim eski zevcem Hanife Hanım. Bunu da zaten Seniha Sultan biliyor. Hanife Hatun kalkmış payitahta gelmiş. Çok hassas bir mevzuda, çok büyük bir müşkül için benden yardım istedi. Ne yapsaydım yani, yardım etmese miydim? Ama işte Seniham bunu anlamadı. Ona ihanet ettiğimi zannetti. Size inanmıyorsa, eski karınız da bir görüşse, hani hakikati onun ağzından duyarsa diyorum. Yani Seniham'ı eski zevcem Hanife ile görüştürürsen bir faydası olur mu diyorsunuz? Tabii. Vallahi akıl küpüsünüz. Hay maşallah Selim Paşam, kalkın kalkın öpeceğim. Vallahi billahi nereden aklına geldi bu fikir? Çok akıllı adamsın. Senihama söyleyeyim, götüreyim, Hanife ile yüzleştireyim. Böylece gerçeği öğrensin, benim suçsuz olduğumu anlasın. İnşallah, inşallah. Ya hem böyle zor oluyor Mahmut Paşam. Yarın akşam kendi evinizde yatmış olursunuz değil mi? Siz ben burada kaldığım için rahatsızlık mı duyuyorsunuz? Estağfurullah Mahmut Paşam, ne demek o? Yani ben siz rahat edin diye dedim. Hem insanın kendi evi gibisi yoktur değil mi yani? Tabii. İnsanın kendi evi gibi olmaz. Sabah uyandığımda belimde bir ağrı vardı. Akşam koltukta uyuduğum için belim ağrımış. Ben diyorum ki acaba ben sizin yatağınızda yatsam, siz koltukta uyusanız pek iyi olacak. Biliyorum. Çarşafları değiştirmek sizin için zahmetli olacak. Ama dedim ya, belime de iyi gelecek. Siz koltukta yatsanız, ben sizin yatağınızda yatsam, İnanın pek iyi olacak. Tabii, tabii Mahmut Paşa. Ben çarşafları değiştireyim. Sağ olunuz. Selim Paşam, benim sizden bir istirhamım daha olacaktı. Yalnız dolaptaki pastırmaların hepsi bitti. Ay yok, pastırmayla ilgili değil. Şimdi Seniham eşyalarını kapının önüne koyarken pijamalarımı koymayı unutmuş. Ben rica etsem, sizin pijamanızı da ben giysem pek iyi olacak. Tabii Mahmut Paşam, tabii. Ben hemen bir pijama bakayım size, hemen. Sağ olunuz. Selim Paşa. Söğüt alayının vazifeleri hakkında nizamname. Hünkârım, bir de kara haber var. Sadrazam Halil Rifat Paşa terk-i dünya eylemişler. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.
inna ileyhi raciun. Allah taksiratını affeylesin. Devletine hizmeti çoktur. Hünkârım, o vakit sadrazamlık makamı boşa çıktı. Baba Ali'yi iyi idare ederdi. İtaatkardı Halil Rifat Paşa. Yeri zor dolar hünkâr. Aman paşam, öyle demeyiniz. Sadrazamlık vazifesine namzet ne paşalarımız var. Elbette rahmetli eskilerdendi. Tanzimat devrinin yetiştirdiği devlet adamlarındandı. Ama şimdi yani şöyle hünkârımıza sadık, devlet işlerini bilen, batılı devletleri de tanıyan biri sadrazam olsa, haddimi aşmış olmayayım da hünkârımız en iyisini bilir, elbet en doğru kişiye sadrazamlık mührünü verecektir. Said Paşa ne alemde? Evinde istirahattedir hünkârım. Genç talebelere yol gösterir. Ara ara devlet kudeması kendisinden fikir alır. Tahsin Paşa, eski sadrazamımız Said Paşa'yı çağırınız. Emredersiniz hünkâr. Nasılsın? Bu aralar bana bu soruyu sormasan. Siz nasılsınız validem? Dayımın hala böyle bir şey nasıl yaptığına inanamıyorum. Eğer yakalanılırsa... Sus. Sus, bunu söyleme Abdülkadir. Benim susmam hakikati değiştirmeyecek validem. İdam edilecek. Kendini buna hazırlarsan iyi edersin. Senden bir şey isteyeceğim. Nedir? Bana dayını bul. Benim için yap bunu. Neden? Validem, ne planlıyorsun? Dayımı mı kaçırtacaksın? Benim başıma ne geldiyse zaten hep iyi niyetimden geldi. İyi niyetimin kurbanı oldum Seniha. Benim bu iyi niyetimi sen de anladığın vakit lütfen, lütfen ama lütfen çok ağlama. Neden dersen ben seni hemen affedeceğim de ondan. Bir kere seninle yıllar süren bir sevgimiz var. Senin bana karşı bir hatırın var. Ayrıca çocuklarımın da anasısın. O yüzden hemen affedeceğim, merak etme. Ha, bir de hünkârımıza benim için söylemeni istediğim bir şey var. O yüzden de hemen affedeceğim. Ne konuşacağım seninle alakalı hünkârımızla? Seniha, sen galiba bilmiyorsun ama Sadrazam Halil Rifat Paşa'yı Hakk'ın rahmetine uğurladık. Duydum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi koskoca sadrazamlık makamı boşaldı değil mi? Ne geveliyorsun? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Allah aşkına söyle Mahmut. Gerçi hünkârımız Said Paşa'yı bu makam için çağırtmış. Said Paşa tabii 4 kez bu makamı icra etmiş. Ama artık niyadını doldurmuş bir insan. Onun yerine şöyle devlet işlerinden anlayan, kurnaz, akıllı, fikirli, hünkârımıza bağlı ama aynı zamanda da devleti batı medeniyetleri seviyesine taşıyabilecek bir sadrazamımız olsa fena mı olurdu değil mi? İyi olurdu tabii. Seniha, bütün bu meziyetleri sana anlatınca aklına kim geliyor? Kim?
Bir düşüneyim bakayım. Düşün. Tabii ki. Selim Paşa. Ne Selim Paşa'sı Seniha? Ne Selim Paşa'sı? Burada senin karşında koskoca kocan Mahmut Paşa var. Sen hala Selim Paşa diyorsun. Aşk olsun yani. Burada karşımda boşamak üzere olduğum bir koca var. Dikkatini çekerim. Deriyi görmeden paçaları sıvama hemen. Ayrıca seni henüz affetmedim. Doğru. Ama affedeceksin Seniha. Affedeceksin. Sait Paşam, nasılsınız? Devletinize, huzurunuza hamd ediyorum Haşmet Bey Hazretleri. Şevket mehaplarının huzuru efsun olsun. Sadrazamımızın sürgünü bitmiş, Allah'ına kavuşmuş. Bizden sonra sadrazamlık vazifesini hakkıyla ifa ettiler. Sadrazam mührü sahipsizdir. Deriz ki, size evvela şurayı devlet azalığına alalım. Memleket meseleleriyle alakalı fikirlerinizi dinleyelim. Sonra da sadrazam mührünü size verelim. Şevket mehapları ne buyururlarsa güzel buyururlar. Bizi layık görmeniz şereftir. Lakin sadrazamlık makamı için yaşımız geçmiştir. Fakat şurayı devlet davetinizi kabul ile karşılarım. Peki, Sait Paşa, peki. Paşalarınız arasında bu vazifeyi bizden daha iyi ifa edecek çoktur. Siz eğer arzu ettiğiniz vasıflarda birini bulamazsanız ve devletin mührü sahibini bulmakta gecikirse, söylediklerinizi emir telakki ederim hünkârım. Hünkârım, herkes bilir ki Sait Paşa sadaret koltuğuna heveslidir. Neden reddetti anlamadım. Sait Paşa kurttur. Batı'yla ilişkilerimiz şu an en sert zaviyededir. Şimdi vazifeye gelirse ezileceğini düşünür. Ne yapacağız hünkârım? Onu ikna edeceğiz paşa. Eğer ikna olmazsa Batı'yla ilişkileri düzeltecek birisini bulmak şarttır. Bile isteye bize düşmanlık yapan batılı devletlerle durumu düzeltmek. Şimdilik elzemdir paşa. Devlet idaresi budur. Batı bizim ilerlememizi istemez. Gizli bir savaş yürütürüz onlarla. Ama bu harpte bazen ateşkes ilan etmek, ordunun daha güçlü olmak için toparlanmasını sağlar. Parvus'u da bu yüzden bıraktık. Biz her cephede sağlamlaşacağız ki asıl harp çıktığı vakit karşılarında güçlü olalım. İnşallah hünkârım, inşallah. Evet Seniham. İşte geldik. Beni sık sık girip çıkarken gördükleri ev burası. Senin aklına uyup geldim de ne işim var benim burada Mahmut? Dur bakalım Seniham, nereye gidiyorsun öyle? Kaçmak yok. Sana ne kadar sadık olduğumu görmek istemiyor musun? Yoksa haksız çıkmaktan mı korkuyorsun? Benim hiçbir şeyden korktuğum yok. Lakin şu anda içinde bulunduğumuz vaziyet bana çok uygunsuz ve lüzumsuz geldi. Hayır Seniham. İçinde bulunduğumuz vaziyet hiç de uygunsuz ve lüzumsuz değil. Hoş geldiniz sultanım. Biz de sizi bekliyorduk. Mahmut ısrar ettiği için geldim. Bana göstereceği bir şey varmış. İçeride sultanım. Buyurun.
Oğlum Hasan. Mahmut Paşa'dan onun için yardım istedim. İyileşmesi için şimdiye kadar çalmadığım kapı, gitmediğim hekim kalmadı. Lakin kimse derdimize derman olamadı. Ben de Mahmut Paşa'nın tanıdığı bildiği çoktur. Belki derdimize çare bulur diye düşündüm sultanım. Mahmut amca, bana badem getirdin mi? Evet. Hem de sana bademin en tazesinden, en lezzetlisinden getirdim. Sen çok mu seviyorsun bademi? Al bakalım. Bir daha geldiğimde ben de sana badem getiririm. Bakın, Mahmut konuşmuştur. Lakin ben de konuşurum hekim başıyla. Şifahanede Hasan'ın derdine belki bir çare bulurlar. Sağ olun sultanım. Allah razı olsun sizden. Bak, duydun mu Hasan? Sultanımız da bize yardım edecek. Artık iyileşeceksin. Ve tekrar koşabileceksin. Seniham, sen de benim artık ne mübarek bir adam olduğumu görmüşsündür. Bana karşı yaptıkların için de üzülmüşsündür. Keşke haklı çıksaydım da Hasan bu vaziyette olmasaydı. Beyefendi nasıl renklerden hoşlanırlar? Başka palto ve gömleklerimiz de var. Mühim değil. Yani onun için mühim değil. Şimdilik bunlar kafi. Ester. Siz etrafa bir bakının, ben hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Biz evleneceğiz de gelinlik bakacaktık. Öyle mi? Hayırlı olsun. O zaman gelinliklerimizi çok beğeneceğinizden eminim. Çünkü Avrupa'daki en son modelleri getirdik. Biz burada evleneceğiz. Avrupa'daki modaya lüzum yok. Evvela bir görün. Ben size modellerimizi göstereyim. Ona göre karar verin. Birlikte seçelim istersen. Çok isterdim ama vazife biliyorsun. Sanki vazifen olmasa burada benimle 2 saat gelinlik seçeceksin. Vallahi baştan söyleyeyim bak. Çarşı pazar işlerinden sıkılırım ben. Merak etme. Zaten hünkârın en güvendiği hafiyesi koskoca Murat Efendi'nin benimle çarşı pazar gezmesini beklemiyorum. Küçük şeyler yapacağız Vladimir. Öldüreceğiz o zaman. Evet. Murat'tan başlayacağız. İyi o vakit. Bana müsaade. Söğütlü ile sefarethaneye gideceğiz. Döndüğümde gelip alırım seni. Hem sen de o zamana kadar gelinini seçmiş olursun. Tamam. Merak etme. Bekletmem seni. Evlendiğimizde de hep böyle ol, tamam mı? Çünkü ben hep böyle olacağım. Değişmeyeceğim. Bunu biliyorsun değil mi? Seni çok sevdiğimi de biliyor musun? Abla. Ben saraya dönmeyeceğim. Ne demek o? Ben saraya dönmeyeceğim. Ne yapacaksın peki? Babamın yanına. Çırağan'a gideceğim. Orada kalmak istiyorum bir süre. Ben de çok özledim babamı. Bütün bu olanlar, ölümler, kavgalar, silahlar çok ağır geldi bana. Çırağan'ın sakinliğine,
Babama ihtiyacım var benim. Hem orada huzurlu olurum. Yolu kapatmışlar. Bir el atın da kaldıralım şunları. Hadi biz de bir hava alalım. Saklan! Abla, iyi mi? Abla! Hayır, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Korkma, benim bir şey olmayacak. Korkma. Tekrar karşılaşacağız demiştim sana. Hayır, abla! 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 Abla, hayır! Hayır, abla! 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 Alın şunu. Abla! Kalk hadi, kalk! Bırak! Geç Bırak şöyle. beni! Bırak! Bırak abla! Bırakın beni! Yürü! Abla! Abla! Bırakın beni! Abla! Yürü! Ya, bırak! Bırak! Bir haber var mı? Yok. Esnaf hafiyeleri de sordum, sefaret önündeki hafiyeleri de. Gören duyan yok yerine. Sefaretleri ben de kolaçan ettim. Bir haber yok. Hüseyin Paşa böyle bir hainliği tertip ettiğine göre illaki kaçışını da ayarlamıştır. Ama bulacağız Söğütlü. Şimdi ne yapacağız Murat Efendi? Ben seni terziden alacağım. Onu demiyorum. Hüseyin Paşa'yı bulmak için ne yapacağız? Sen saraya git. Ben biraz seni alayım, sonra düşünürüz. İnşallah sen de sevdalanırsın da Söğütlü. O zaman anlarsın beni. Murat, sefaretin etrafına dolanıyor. Her yere afiyelerini yerleştirmiş. Onu bu payitahttan çıkarmamız çok zor. Bir daha kapıyı tıkla. Kimin geldiğini bilelim. Merak etmeyin. Burası payitahtın en güvenli yeri. Bu arada Ahsen'e rastladım. Sara'nın, Abdülhamit'in yanına yerleştirdiği kız. Nerede gördün? Terzi'de. Gelinlik seçiyordu. İsterseniz size getirebilirim. Kimle evleniyor? Abdülhamit'in hafiyesi Murat'la. O kızın işini bitir. Murat da görsün. Acıklı bir tiyatro gibi ve kız sevdiğinin kollarında ölsün. İyi mi boyu böyle? Biraz kısaltayım mı? Yok, hiç gerek yok. Gayet güzel. Beli de tam oturdu şimdi. Maşallah. Çok yakıştı. Size de çok teşekkür ederim. Hemen uyduruverdiniz ölçülerimi. Ahsen işin bitti mi? Bitti. Ne oldu? Beğenmedin mi yoksa? Beğenmedim. Bayıldım. Hazır gelinliği giymişken hemen gidip evlensek ya.
Birkaç gün daha sabret. Sonra bir ömür beraberiz.